Nasılsın bugün? Yani gerçekten nasılsın? Birkaç gündür bu videonun senaryosunu yazmaya çalışıyordum ama bir türlü olmadı. Yazdım, sildim, araştırdım, sildim. Bir türlü olmadı. Sonra durdum, bir adım geri geldim ve fark ettim ki beklentilerim var. Sonuçlara odaklanmışım. Bu yüzden bir türlü akışta kalıp yazamamışım. Dışarıdan beklenen her sonuç seni kısıtlar, azaltır ve bağımlı yapar. Bir şey paylaşıyorsan sadece paylaşmak adına, beklentilerin olmadan, sonuçları düşünmeden yaptığında ise o seni çoğaltır. Laika şamanlarında Jaguar bilgeliğinde üçgen ilmi var. Bunun felsefede ve psikolojide de drama üçgeni adıyla karşılığı var. Jaguar der ki, hiçbir şey göründüğü gibi değildir ve hiçbir şey boşuna değildir. Şöyle, şaman bilir ki, yaptığımız her şeyin bize bir faydası, bir hediyesi olur. Hayatımızda da 3 tane ana rol vardır. Kurban, katil ve kurtarıcı. Bunların hepsinde dışarıdan beklentiler vardır. Güçlü hissetmek, yaşıyor hissetmek, hafif hissetmek, hayatının kontrolü kendindeymiş gibi hissetmek, güvende hissetmek, ilgi, sevgi gibi beklentiler. Şamanın asıl odağı ise bu 3 rolün de dışında yaşayabilmek. Yani o beklentileri dışarıya bağımlı olmadan içeriden bulabilmek. Bencillikten, umursamazlıktan bahsetmiyorum. O hediyeleri içeriden bulmaktan bahsediyorum. Çünkü motivasyon bile dışarıdan verildiğinde maksimum 72 saat sürüyor. Fakat içeriden bulunduğunda ömür boyu. Böyle beklentili davranışlarda hayatının kontrolü, kibir, hırs, gurur gibi senin gölge kimliklerinde olur ve her zaman altında korkuların ve kaygıların vardır. Kontrole senin ışığın, senin gerçeğin geçtiği zaman ise o zaman özgürce yaşamak oluşur. Yani o hareketleri beklentilerinden soyunup yapmak da mümkün. Sadece yapmak adına. Bir şeyi sonucunu önemsemeden, hiçbir çıkar beklemeden yapıyor olmak işte bu 3 rolün de dışında. Buna bilimsel tabiriyle akışta olmak deniyor. Şamanlarsa anda kalmak diyorlar. Çünkü korkular, kaygılar her zaman gelecekten ya da geçmişten gelir. İçinde bulunduğun bu anda bunların hiçbiri yoktur. Yani hayat tecrübeni kötü bir şey olma ihtimaliyle birleştirirsen ya da geçmişini muhtemel bir geleceğinle birleştirirsen korkuların ve kaygıların oluşur. Tamamen o anda içinde bulunduğun duruma ya da eyleme odaklanırsan bunların hiçbiri aklına bile gelmez. Özetle iki ana başlıkta toplayacak olursak sonuç odaklı yaşamak ve süreç odaklı yaşamak diyebiliriz. Bunların üzerine bir sürü makale yazılmış. Algılamak için deneyler, araştırmalar yapılmış. Bunlar çok güzel. Fakat bir yandan kalple düşünmeyi de hatırlamamız lazım. Özellikle hatırlamak diyorum, öğrenmek demiyorum. Çünkü o zaten standart olanı. Beynimizin asıl görevi bizi hayatta tutmak, bizi korumak, günlük işlerimizi yapmak. Ama bundan daha fazlasını istediğimiz zaman o zaman sahneyi kalbe bırakmamız lazım. Çünkü ruh kalbin aracılığıyla konuşur seninle, hislerin aracılığıyla konuşur. Akışta olmak da tam olarak kalple olan bir durum. Düşünmenin öncesinde ve algılamanın ötesinde olan bir eylem. Kendini gerçekleştirmekse işte tam orada. Kendin hissettiğin her neyi yaparsan yap, sen ona odaklandığında bir anda çevredeki bütün sesler kısılır. Sahne ışıkları sana döner ve sen büyürsün. Bu kendiliğinden olur. Ayrıca bir çaba harcamaya bile gerek olmaz. Ama ne zaman ki bunu algılamaya, sorgulamaya başlarsın, işte o anda tökezlersin. Çünkü beklentilerin ve kaygıların devreye girer. Sadece o anda o süreç hoşuna gidiyor diye yapmaya devam etmek seni sonsuz potansiyellere taşır. Geçmiş ve gelecek başka amaçlar için var. Mesela şamanik seanslarda geçmişe gidip yaralarımızı iyileştirebiliriz. Veya bir yaratım yapıyorken geleceğe gidip o düşü bu ana getirebiliriz. Ve sonra dönüp yaşamaya devam ederiz. Ama hepsinin çıkış noktası yine bu an olur. Bir düşünsene, seneye bir mucize olmasının veya dünün çok güzel olmasının sana şu an bir faydası var mı? İçinde bulunduğun an hayatının kontrol merkezi. Bu yüzden bu an sonsuz olanaklarla doludur denir. Ayrıca beklentiler çok sıkıcı, çok sınırlayıcı. Yani ilahi bir yaşam var ve sen sadece kendi hayal edebileceğin kadarını bekliyorsun. Senin için çok daha fazlası var dostum. Bunu biliyorum, bunu yaşıyorum. Özgürlüğün formülü işte bu.
Beklentilerini, çevreye attığın çapalarını bıraktığın zaman ne olur sence? Bir gemi çapasını çekerse ne olur? Veya bir kuş ayağındaki bağı çözerse? İşte insan da beklentilerini bıraktığı zaman özgür olur. Ne yapıyor olursa olsun tamamen ona odaklanıp süreçte, akışta, anda kaldığı zaman özgür olur insan. O zaman sonsuz olur. Ama senin hayallerin var değil mi? O hayallere ulaşmak senin hakkın dostum. Her sabah kalkıyorsun, hazırlanıyorsun, işe, okula gidiyorsun veya ev işlerine başlıyorsun. Ama bir şeylere zaman harcıyorsun her gün. Hatta belki bugünkü zamanınla hiçbir şey yapmadın. Olsun. Belki bugün sadece ona ihtiyacın vardı. Belki o tatile çıkmak için bekliyorsun. Belki yeni bir ev, yeni bir araba. Belki yeni başlayacağın bir hobin var. Belki terfi olmayı bekliyorsun. Daha büyük işler yapmak için, işe yarar hissetmek için, mutlu olmak için. Ama sanki bir şeyler tam değil mi? Sanki başka türlü bir şey senin istediğin. Seni anlıyorum. Hedeflerin var biliyorum. Onları gerçekleştirince bambaşka olacak hayatın. Çok daha mutlu olacaksın. Peki o kocaman mutluluğu neden o hayallerine kadar erteliyorsun? Daha ünlü, daha zengin, daha özgür olunca daha mutlu olmayacaksın dostum. İhtiyacın olan her şey içinde bulunduğun bu anda. Fark edeceksin. Eğer mutlu olmaksa senin amacın, o zaman sadece mutlu ol. Bu kadar kolay olabilir mi gerçekten? Çünkü henüz sende olmayan bir şeyle mutlu olamazsın dostum. Şu anda, bulunduğun anda, bulunduğun yerde ne varsa onlarla mutlu olabilirsin. Hemen bir bak etrafına. Bulunduğun yere ne katabilirsin? Şu an çevrende olan neyle veya kimle zamanını paylaşmak seni çok mutlu eder. Düşüncesi bile etkiledi değil mi seni? Evet, gerçek mutluluk her zaman kolaydır. Yine hayallerin olsun dostum. Hatta şu an en muhteşem ne olabilir gibi sorular sürekli dönsün içinde. Ama sonra onu ilahi olana bırak. İzin ver evren senin için her şeyi hazırlasın. Sen yaşamana bak. Nasıl daha keyifli, daha kaliteli, daha mutlu yaşayabilirsin sence? Özgürce yaşamak sadece sahip olduğun bu anda mümkün. Çünkü gerçekten sahip olduğun tek şey bu an. Dün bitti, yarın henüz yok. Gerçekten sahip olduğun tek şey bu an. Her şeyin başlayabileceği, yeni kararlar alabileceğin tek yer içinde bulunduğun bu an. Sonsuz olanaklarla dolu bir yaşam işte tam bu anda, akışta. Ben bize inanıyorum dostum. Ben sana güveniyorum. Çünkü kendimden biliyorum.